patos makineleri vardır bilirsiniz. Onun içerisine atmışlar. Resmen kıymaya dönmüştü. Yani otopsi yapılacak diye bize getirilen materyalde bir insan parçası bulmak çok zordu. Masaya dizdiğimizde işte ortaya çıkan görüntü 1 kilo kıymadan farksızdı neredeyse. 6 ay sonra mezarından çıkmış bir ölüyle karşılaşmak, normal bir ölüyle karşılaşmaktan çok daha farklı. Her yeri kurtlarla kaplanmış, çürümeye yüz tutmuş, neredeyse etleri lime lime olmuş, parçalanmış bir insan düşünün. Ve siz bu insana otopsi yapıyorsunuz ve bu insanın aylar sonra, belki yıllar sonra ölüm nedenini belirlemeye çalışıyorsunuz. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta bir otopsi hekimi ile birlikteyiz. Ancak kendisi biraz farklı. Uzun zamanlar hem acilde hem de ambulansta hekimlik yapmış birisi. Bizim dikkatimizi çeken konu ise yıllar boyunca otopsiler yapması. Ben Doktor Asuman Göktaş. Meslekte 11. yılımdayım. Mesleğin bir sürü farklı alanında çalıştım. Genelde acil servis hekimliği yaptım ama bulunduğum bölgenin şartları dolayısıyla otopsi hekimliği de yapmak zorunda kaldık. Cerrahi alanda 2,5 yıl kadar görev yaptıktan sonra istifa ettim. Şu an hem bir acil serviste hekim olarak çalışıyorum hem de helikopter ambulans hekimliği yapıyorum. Hocam uzun zamanlar hem otopside hem acilde hem de ambulansta hekimlik yapmışsınız. Size soracak olsak sizin için hangisi daha heyecanlıydı? En heyecan verici çalıştığım alan sanırım acil servis diyebilirim. Yani daha çok aktif ve hastalarla iç içe olarak çalıştığımız için acil servis hepsinden daha heyecanlı ve güzel bir bölüm. Hocam acille başlayalım, otopsiyle devam edelim. En sonunda ise ambulansa, yani helikopter ambulansa değinmek istiyorum. Ancak size sormak istiyorum. Acille çalışmak size ne kattı? Bir kere şahsi olarak insanlarla iletişim kurmayı bize daha çok öğretiyor ama insanların hayatını kurtarmak, insanların hayatına dokunmak herhalde bize kattığı en büyük yarar diye düşünüyorum. Çünkü orada insanlar size en kötü halleriyle ve en çaresiz şekilde geliyorlar. Bir yandan siz o insanları telkin ederken bir yandan tedavi etmek zorundasınız. Bunu acil servis gibi böyle keşmekeşi olan bir yerde başarmak herhalde en büyük mutluluk diyebilirim. Doktorluk mesleğinin acil bölümünde olmak zor mu? Genel olarak hekimlik çok zor bir meslek zaten. Ama acil servis hekimliği sanırım cerrahiyle yarışır zorlukta diye düşünüyorum. Cerrahi de çok zordur. Tıp fakültesi okuyanlar bilirler ama acil serviste bir o kadar zor diye düşünüyorum. Evet, çok zor. Acil vakalarda, kalabalık ve panikli anlarda sakinliğinizi nasıl koruyorsunuz? Özel bir şey yapmıyoruz. Sanırım hastaları göre göre, hastalıkları göre göre artık kendimizi en kötüye hazırladığımız için acil servisin kapısından içeriye adım attığınız anda kendi dertlerinizi, sıkıntılarınızı bir kere bir kenara koymak zorundasınız. Onun haricinde siz sakin olursanız insanlar sakin oluyor. Eğer siz telaşlıysanız zaten acil servise kötü halde gelen insanlar daha da kötü duruma düşüyorlar. O yüzden bu mesleğin bir gerekliliği ve belki de deformasyon diyebilirsiniz ama bu size bir çeşit update gibi yükleniyor. Yani birdenbire o sakinliği kazanıyorsunuz. Acil bölümünde hiç unutmadığım bir an oldu mu? Ya acil servisin her nöbetinde farklı bir anıyla karşılaşıyoruz aslında. Hakikaten yazsak kitap olur. Ama en çok unutmadığım şeylerden bir tanesi solunumu durmuş bir çocuk getirmişti bir aile. Neredeyse ölmüştü diyebilirim. Ona müdahale ettiğimizde hasta geri döndüğünde o mutlu haberi verdiğim zaman o ailenin yüzündeki sevinci hiçbir zaman unutamam. Yani en bizim için etkili olan şey zaten odur. Ama hiç unutmadığım anım gerçekten bu. Yani kötü şeyleri insan zaman içerisinde unutmaya daha eğilimli oluyor ama güzel şeyler daha çok hatırlanıyor. Benim de hatırladığım ve hatırlamak istediğim şeylerden bir tanesi buydu. Hocam hiç acile gelip de ellerinizin altında vefat eden birisi oldu mu? Evet, oldu. Birden fazla kere oldu. Bunlardan yine en beni etkileyen şey bir çocuğun ölmesiydi. Solunum yoluna bir fasulye tanesi kaçmış bir çocuk getirdiler 2 yaşında. Geldiğinde zaten solunumu durmuştu. Nefes almıyordu. Neredeyse ölüm katılığı gelişmeye başlamıştı. Ben bir ilçede çalışıyordum. İlçede çalıştığım zaman bir köyden aile kendi aracıyla getirmişti çocuğu. Hayata geri döndürmeye çalıştık. Hatta çok uğraştık ama çocuk resmen kollarımda vefat etti. Ya bu
haberi aileye vermek de bir o kadar zordu ama en çok etkileyen odur diyebilirim. Bu vakte kadar hiçbir vakaya yanlış müdahale ettiğin oldu mu? Aslında oldu. Yine ilçede çalışırken yanlış müdahaleden ziyade aslında eksik diyebilirim. Kan şekeri çok düşmüş bir hastamız gelmişti. Bizim SVH dediğimiz beyin tıkanıklığıyla gelen hastalarla karışan bir tanı. Biz ilk etapta hastanın işte beyinsel bir sıkıntısı olduğunu düşünmüştük. İlk önce işte tomografiye götürüp tomografi çektik. Sonrasında kan şekeri bakmak aklımıza geldiğinde hastanın kan şekerinin düşmüş olduğunu gördük sadece. Çok basit bir şeker tedavisi hasta sonrasında toparladı. Belki gecikmiş bir tedavi diyebiliriz ama sonuçta hasta şifayla sonuçlandı. Hocam, gördüğün en korkunç vaka hangisiydi? Birden fazla korkunç vaka gördüm. Hatta çok fazla korkunç vaka gördüm ama hem yaşayan hem de sizinle konuşan ama bir yandan da konuşamaz halde olan bir ayı saldırısı ile bir hasta gelmişti. Hastanın her tarafı lime lime olmuştu. Hasta paramparça vaziyetteydi. Neredeyse böyle kasların içerisindeki yağ dokuları görünüyordu. Vücudun her tarafı o şekildeydi. Ona müdahale edip merkeze sevk etmek zorunda kaldık. Gördüğüm en korkunç vakalardan bir tanesi bu hayvan saldırısıydı. Hayata döndü mü? Yaşadığını duydum sonrasında ama son halini görmedim. Bu zamana kadar acil vakalar arasında hiçbir suçluya müdahale etmek zorunda kaldınız mı? Bizim çalıştığımız alanda suçlu ya da başka bir ayrım yapmadan müdahale etmek zorundayız ama evet, Interpol tarafından aranan, sonrasında öğrendiğim kadarıyla bir kadın hastaya müdahale etmek zorunda kalmıştık. Genel durumu çok kötü değildi. Basit bir hastalıkla gelmişti aslında. Ama kadının terör olaylarına karışmış olduğunu öğrendik sonrasında. Böyle bir hastaya müdahale etmek zorunda kaldım. Çok kolay olmuyor aslında müdahale etmek. Her ne kadar biz hekim olsak da bir yandan da insan gözüyle bakmak zorundayız bu insanlara. Bir yandan da kendi milli duygularımız işin içine girebiliyor bazen. Ama gerekeni yapmak zorunda olduğumuz için gerekeni yapıyoruz. Bir hasta yakınına hastanın rahmetli olduğunu söylemek zor mu? Elbette kolay değil ama işin doğrusunu söylemek gerekirse bu hastasına göre, hastanın yaşına göre, hastanın genel durumuna göre, acile geliş şekline göre değişiyor. Daha yaşlı hastalarda biraz daha relax hareket edebiliyorsunuz ama genç ölümler, tabii bütün ölümler acıdır ama genç ölümler her zaman haber verilmesi en zor ölüm şeklidir. Bu zamana kadar eks olmuş yani ölmüş diye gelenler arasında tekrardan canlanan yani tabiri caizse dirilen birisini gördünüz mü? Buna çok benzer bir vakamız gelmişti. Üniversitedeyken sokakta çöpün kenarında belediye tarafından bulunan birini ölüp ölmediğini doğrulamak için bize getirdiler. Ama hasta yaşıyordu ve hastanın genel durumu zaten çok kötüydü. Zar zor nefes alıyordu. Solunum yetmezliği olduğu için bizim entübasyon dediğimiz soluk borusuna bir aparat takarak onu solutmaya çalışmak için ağzını açtığımızda hastanın tüm soluk borusunun ve ağız içinin böceklerle dolu olduğunu, böceklerin ağız içerisinde koza yaptığını, İçerisinde böyle kurtlarla dolu bir alan olduğunu gördüğümüzde çok şaşırmıştık. Ağız için temizleyip hastayı işte normal rutin prosedürle hayata döndürmeye çalıştık. Yoğun bakıma yatırdık ama akıbetini bilmiyorum. Böyle bir hastamız olmuştu, evet. Çocuk istismarıyla karşı karşıya kaldınız mı hiç? Çocuk istismarı olan vakalarımız maalesef geldi. Hem ben çocuk cerrahisinde asistanlık yaparken hem de acil serviste böyle birkaç tane vakayla karşılaşmak zorunda kaldım. Bir keresinde bir aile böyle çok telaşla acil servisin içerisine girdi. Çocuğun bacaklarında yanıklar olduğunu söylediler. İşte annesi çok telaşlıydı, babası çok telaşlıydı. Ama bizim bazı yanık şekilleri vardır. Bunları bize fakültede öğretirler. Eğer özellikle bir yanıksa bunu ailenin ya da bir başkasının yapıp yapmadığını sorgulamak zorundayız. Aslında acil servise gelen her çocuk vakası bir adli vaka olarak değerlendirilmek zorundadır. Yanık, düşme, araba çarpması, bunların hepsi aslında bir istismara girer. Ailenin sorumsuzluğu neticesinde oluşur. Bize getirilen çocukta bacaklarının alt kısmında her iki bacakta çorap tarzında yanıklar vardı. Çok düzgün bir şekilde oluşmuş. Tabii biz bunu adli vaka olarak değerlendirdik ve polise haber verdiğimizde aile olay çıkardı. Bunu biz yapmadık diye. Bizi suçlayamazsınız diye bizim işte bayağı bir tartışma çıkardılar. Sonrasında yapılan soruşturma sonucunda annesinin çocuğu her iki işte kolundan tutarak bacaklarını kaynar suya batırdı ve sonrasında babası görünce işte alıp acil servise getirdiklerini öğrendik. Böyle vakalarla maalesef karşılaşıyoruz. Bir hastaya öleceğini söyleyebilir misiniz? Öleceğini söyleyeceğimiz zamanlar oluyor. Neyse ki ben acil serviste çok fazla böyle aşırı ölümcül tanılar koyarak söylemek zorunda kalmıyorum. Biz ya direkt öldüğünü söylüyoruz ya da zaten
zaten yaşayınca yaşamış oluyorlar. Ama maalesef çocuk cerrahisine çalışırken kanser vakası koyduğumuz birçok çocuğun ailesine öleceğini söylemek zorunda kaldığımız, hatta ömür biçtiğimiz vakalar sıklıkla denk geliyordu. Hoş bir duygu değil ama mesleğimizin bir parçası, maalesef söylemek zorunda kalıyoruz. Bu zamana kadar hiç kendi yakınlarınızdan birisine müdahale ettiğiniz oldu mu? Ben direkt böyle ölümcül bir durum nedeniyle kendi yakınıma müdahale etmedim. Ama 2 tane arkadaşım, biri annesine, biri babasına CPR dediğimiz kalp durması sonucunda kalp masajı yaparak hayata döndürmek zorunda kaldıklarını biliyorum. Ama babamın bir karaciğer hastalığına yakalandığını duyduğumda kabul etmekte çok zorlanmıştım. Hatta hastalığın adını unutup böyle dakikalarca bu hastalık ne diye düşündüğümü hatırlıyorum. Normalde başka bir hasta olsa bu tanıyı çok rahatlıkla koyup tedavisine verebileceğim bir hastalıkken kendi yakınım olunca böyle bir sürmenaj yaşamıştım. Çok ağır hasar alıp da yaşayan birisine denk geldiniz mi hocam? Evet, elektrik çarpması sonucu yüksekten düşen bir vakamız olmuştu. Hastanın durumu gerçekten çok kötüydü. Hasar almadık, neredeyse vücudunda hiçbir yeri yoktu. Hem beyin, hem toraks dediğimiz göğüs kafesi, hem batın dediğimiz karın bölgesi, hem de çoklu eklem travmaları olan bir hasta. Çok yaşar gözüyle bakmıyorduk işin aslı ama hakikaten öldürmeyen Allah öldürmüyor. Bu hastanın sonrasında yaşadığını, hatta çalışmaya başladığını duyduk. Bir de üzerine yanık vardı tabii ki bu vakada. Elektrik çarpması sonucu oluşan bir yanık da vardı. Yani birden fazla travma aynı hastada çok nadir görülen bir şeydir. Bu hastanın yaşadığını sonrasında öğrendik. Yaşayan bir insanda kurtlama gördüğünüz oldu mu hiç? Bu da sıklıkla gördüğümüz bir durum. Özellikle enfekte vakalar dediğimiz bir yara yeri enfeksiyonunda eğer yaraya düzenli bakım yapılmamışsa sıklıkla bununla karşılaşabiliyoruz. Özellikle bizim Fournier gangreni dediğimiz dünyadaki en kötü kokuya sahip hastalık. Neredeyse kokusu eğer hasta burada olsa her yeri saracak kadar kötü bir kokuya sahiptir. Et yiyen bakteriler tarafından oluşur. Bu neredeyse gözle görülür derecede hızlı ilerleyen bir hastalıktır. Hastalık bir yerden başlar ve tamamını vücudunu saracak şekilde saatler içerisinde ilerleyen bir hastalıktır. Böyle bir hasta görmüştüm daha öncesinde. Acil cerrahi gerekir. Eğer müdahale etmezseniz de tüm vücudu neredeyse yiyip bitirir. Ya da işte dediğim gibi bakımsız kalmış yaralarda direkt üzerinden kurt temizlediğimiz yaralar bile maalesef oluyordu. Hocam belki de hekimlik hayatınız boyunca yapmaktan en zorlandığınız konu otopsi. Otopsi nedir? Aslında otopsi çok basit tabiriyle ölü muayenesidir. Bu birkaç farklı çeşidi vardır. Bizim daha çok yaptığımız ilçe şartlarında bir savcı eşliğinde adli bir vakanın ilk bakısı ve muayenesi yapılır. Şüpheli durumlar kayıt altına alınır. Daha sonrasında bu vakalar incelenmek üzere bir üst kuruma gönderilir. Otopside bir insanın neden öldüğüne dair birçok imare vardır. Sadece bakarken görmeyi bilmek gerekir. Eğer iyi bir şekilde inceliyorsanız ve işaretleri iyi yorumluyorsanız o insanın neden öldüğüne dair size dili olmayan ceset aslında çok şey anlatma yetkisine sahiptir. İlk girdiğiniz otopside ne hissettiniz? İlk otopsiye öğrenciyken girmiştim. Çok meraklıydım böyle şeylere. Hocalardan rica edip işte beni aramalarını söylemiştim. Bir otopsi için beni çağırmışlardı. Çok korkacağımı ve endişeleneceğimi düşünüyordum ama girdiğimde aslında ölülerin çok zararlı olmadığını, asıl zararın yaşayan insanlardan geldiğini düşününce biraz daha az korktuğumu hatırlıyorum. Yani düşündüğüm kadar çok korkmadım aslında. Ama bir insanı o şekilde savunmasız, hareketsiz, cansız ve ruhu olmadan görmek gerçekten aslında düşünce endişe verici bir duygu olabilir. Bu zamana kadar karşılaşmış olduğun en ilginç otopsi vakası hangisiydi? Birden fazla vakayla karşılaştım ama sanırım en ilginci baltayla bir başkası tarafından öldürülmüş bir vaka getirmişlerdi. Mevzunun çok böyle basit bir mevzu olduğunu hatırlıyorum. Bu tarz şeyler İç Anadolu bölgesinde çok görülür. İşte senin tavuğun benim bahçeme niye girdi, senin ineğin benim tarlama niye girdi davasından askerden yeni gelmiş bir çocuk bir başkasını baltayla öldürmüş. Ama hani normalde öldürmek için ölümcül bir darbe vurursunuz, pişmanlık yaşarsınız ve genelde elinizdeki silahı bırakırsınız. Normal insan davranışı budur. Ama bu nasıl bir psikolojiyle işlenmiş bir suçtu bilemiyorum. Ancak adamın neredeyse parçalanmadık yeri kalmamıştı. Kafası, gövdesi, kolları, bacakları birden fazla çok fazla ölümcül darbe almış bir vaka getirmişlerdi. Neredeyse adamı böyle toparlamak için böyle birkaç kişi işte sedyeye koymak için bile bir ceset torbasıyla böyle işte parçalarını yerden topladığımızı hatırlıyorum. O çok ilginç bir vakaydı. Yani her ölümcül vaka çok korkutucu olmayabiliyor. Bazen tek bir ölümcül darbeyle şahıs ölür ve olay kapanır. Ama bu sanki böyle bir nefret cinayeti gibi gelmişti bana.
Bu anlattığım baltayla öldürme vakasında öldüren 20'li yaşlarda askerden yeni gelmiş genç bir çocuktu. Otopsiyi bitirdikten sonra biz jandarmadaki arkadaşlar işte öldüren şahsın da adli muayenesinin yapılması gerektiğini söylediler. Onu da yapacak kişi bendim. Ama tek hastane olduğu için ve ölenin yakınlarının hepsi hastane çevresinde olduğu için şahsı getirmeyi tehlikeli buldular ve ben jandarma aracına atlayıp jandarma binasına gidip nezarette çocuğun muayenesini yapmak zorunda kaldım. Normalde bu çok uygulanan ya da prosedürel bir şey değildir. Prosedür dışı bir şeydir ama böyle ekstrem durumlarda böyle işler yapmak zorunda kalabiliyoruz. Normalde bizim işte onun hem psikiyatrik değerlendirmesini hem de fiziksel değerlendirmesini yapmamız lazım bu şahısların. Ama çocuğa baktığımda normalde birini öldürmüş bir insanda az da olsa gözlerine bir pişmanlık görürsünüz. Ama ben çocukla konuştuğumda böyle bir pişmanlıkla hiç karşılaşmadım. Sanki çocuk yaptığı şeyden pişman değilmiş gibiydi ve sanki üzülmüyordu. Yani o da beni çok etkileyen olaylardan bir tanesidir. 20 yaşında bir genç canice birini öldürüyor. Bir katliam derecesinde öldürüyor. Ve sonrasında nasılsın diye sorduğumda alacağım ya da beklediğim cevap yani iyi değilim, kötüyüm, korkuyorum gibi bir cevap olacakken iyiyim gibi bir cevapla karşılaştım ve bunu söylerken benim ona sorduğumdan çok daha rahat bir şekilde cevap vermişti. Bu da beni çok etkileyen olaylardan bir tanesidir. Otopsi yaparken en zorlandığın an neydi? Bir çocuk otopsisine girmiştim. Yine beni en etkileyen şeylerden bir tanesi oydu. Zaten dediğim gibi çocuklara müdahale etmek, kötü haberi vermek genel olarak çok zor. Ama çocuk otopsisinde bulunmak sanırım yaşadığım en zor şeylerden bir tanesiydi. 2 yaşında bir çocuktu girdiğim otopsi. Nasıldı görünümü hocam? Bir kız çocuğuydu. Yine soluk borusuna bir yabancı cisim kaçmasından dolayı kurtarılamamış bir çocuğun otopsisiydi. Maalesef bu vakalar adli olarak değerlendiriliyor. Çocuk bembeyaz soluk bir şekilde önümüzde yatıyordu. Sanki hani beni rahat bırakın dermiş gibiydi. Zaten o kadar küçük ki çocuğu kestiğinizde o küçücük kalbi, akciğerleri, o küçücük beyni yani her şey elinizin altında ama bir yandan işinizi yapmak zorundasınız. Bir yandan sizden aslında saygı bekleyen bir ceset var ortada. Saygı bekleyen bir çocuk var. Yani gerçekten beni otopsi çok etkilemişti o çocuğun. Sonunda yine böyle bir yabancı cisim sanırım bir boncuk gibi bir şey çıkarmıştık ciğerinden. Kötü bir vakaydı. Otopsi yapılmayacak kadar tahrip olmuş bir cenaze geldi mi şu ana kadar? Evet o da geldi. Bir kurban bayramındaydık. Bir süredir aranan bir şahsı bulmuşlar. Jandarma tarafından getirildi bize. Ben icapçı hekim olarak gittim. Adamı patos makineleri vardır bilirsiniz. Onun içerisine atmışlar. Resmen kıymaya dönmüştü. Yani otopsi yapılacak diye bize getirilen materyalde bir insan parçası bulmak çok zordu. Sanki sonrasında böyle bir puzzle yapar gibi işte burası sanırım şahsın burası başka bir yeri sanırım işte burası karaciğerin bir parçası olsa gerek diye böyle bir puzzle yapar gibi masaya dizdiğimizde işte ortaya çıkan görüntü 1 kilo kıymadan farksızdı neredeyse. Böyle bir vakaya otopsi yapmak zorunda kalmıştık. Başından vurulmuş birisinin cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Aslında teknik olarak anlamanın bir sürü yolu var. Ama tam olarak anlayabilmeniz için tüm otopsi kriterlerinin yapılmış olması gerekiyor. Çünkü bu insan daha öncesinde zehirlenmiş ve sonrasında kafasından vurulmuş olabilir. İntihar süsü verilmiş olabilir. Yani sadece kafasından vurulmuş bir insanın sadece kafasına otopsi yapmazsınız. Otopsi kriterlerinin tamamı yerine getirilir. Tüm vücut boşlukları açılır. Belli bölgelerden kan alınır. Kan alındıktan sonra da İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilir. Onların yapılan incelemesi sonucunda esas o merci karar verir. Böyle cinayet durumlarında evet bu adam başından vurulmuşsa kesin ölüm nedeni budur diyemezsiniz. Bir kadın olarak otopsi yapmak nasıl bir duygu? Yani otopsi yapmayı kadın ya da erkek diye ayırmayı çok doğru bulmuyorum. Otopsi yapmak aslında bende bir duygu uyandırmıyor. İlk başlarda dediğim gibi birkaç endişem vardı ama sonrasında bunu da mesleğin bir parçası olarak görünce fazla bir şey hissetmemeye başlıyorsunuz. Kokusu çok ağır bir cenaze geldi mi şu ana kadar? Evet karşılaştım. Bir suda boğulma vakası gelmişti. Hatta birkaç gün ırmak ya da nehir öyle bir yerde kalmış. Sonrasında böyle çok geç 3-4 gün sonra bulunmuş. Her yeri çürümeye başlamıştı. Çok ağır bir koku vardı etrafta. Tabii belli bir süre sonra koku yorgunluğu oluşuyor. Alışıyorsunuz ama herhalde en pis kokan cesetler sudan beklemiş ve çıkarılmış cesetler olabilir.
kurtlanmış, içerisinde kurtların gezdiği bir ceset geliyor muydu hiç? Yani bu sıklıkla karşılaştığımız bu durum. Eğer ceset evinde birkaç gün sonra ölü olarak bulunduysa ya da işte bir yerden alındıysa ya da özellikle suda bekletildiyse çok fazla kurtlanmış cesetle karşılaşıyoruz. Dediğim gibi genelde çok ağır bir kokuyla birlikte geliyorlar ve açık yarası varsa, kanla birlikte oluşmuş yani bir kan akıtılan bir yara varsa en çok zaten onlarda karşılaşıyoruz böyle cesetlerde. Bahsettiğimiz kurtlar vücut tarafından mı üretiliyor? Çürüme insan öldüğü andan itibaren başlar. Yani öldüğünüz andan ve ruh bedenden çıktığı andan itibaren vücutta çürüme başlar. Ve bakteriler bir yandan içten içe sizi yerken bir yandan da dışarıdaki mikroorganizmalar sizi bir yem olarak görür. Bu doğanın bir döngüsüdür. O yüzden hem vücudunuzun içindeki hem de dışarıdaki mikropların hepsi için açık bir büfesinizdir aslında. O yüzden vücudunuz dışarıya ne kadar çok maruz kalırsa o kadar çok kurtlanma olasılığınız yüksektir. Aslında bahsettiniz ama yine sormak istiyoruz. İnsan çürümeye ne zaman başlar? Ölür ölmez başlar. İlk yaklaşık 2 saat içerisinde ölüm katılığı dediğimiz katılık oluşur. Bu 8-16 saatte en yüksek dereceye ulaşır. Yaklaşık 36-38 saat sonra da ölüm katılığı tamamen kaybolur. Ve çürüme de hemen hemen aynı evreyle birlikte başlar. İnsan cesedi ne zaman kokmaya başlar? Bir cesetin kokmaya başlaması için aradan bir gün geçmesi yeterlidir ama dediğim gibi ölüm şekli de bunun için çok önemlidir. Eğer toksik bir maddeyle zehirlenmiş bir ceset gelirse onun kokusu çok daha farklıdır. Suda boğulduysa onun kokusu farklıdır. Trafik kazası geçirip işte kanamalı bir nedenden dolayı öldüyse onun kokusu farklıdır. Vücudunun büyük bir kısmını kurtların yediği bir ceset oldu mu? O kadar büyük bir şeyle karşılaşmadım. Yani direkt böyle öldükten hemen birkaç gün sonra kurtların bastığı bir ceset ben görmedim. Ama bu olamaz anlamına gelmiyor. Olabilir. Mümkün böyle bir şey. Vücudumuzda en çabuk çürüyen yer neresi? Kansız kalan her bölge eğer vücutta kanlanma durduysa çürümeye açıktır. Genelde bakterilerin çok fazla olduğu ağız içi, genital flora gibi yerler daha çok çürümeye açık olan bölgelerdir. Şu ana kadar hiç yanmış bir cenaze geldi mi? Yanmış birden çok vakayla karşılaştım. Özellikle kaza sonucu evde yanarak ölen insanlar maalesef oluyor. Bunların herhalde en çok beni üzerine böyle 90 yaşında bir teyze, evi yanıyor. Maalesef bir köyde oluyor bu olay. Ve tabii köy halkı söndürene kadar teyze de yaşlı olduğu için yerinden kalkamıyor ve evde yanarak vefat ediyor. Merhumun otopsisine girmek zorunda kalmıştım. Ama onda da diğer vakalardaki gibi anatomiyi ayırmak çok zorlaşıyor. Neyin nereden olduğunu çok algılayamıyorsunuz. Ya da vücutta başka bir travma izi var mı? Bunları saklayan bir olgu. O yüzden eğer bir insandaki travma izlerini saklamak istiyorsanız yakmak iyi bir seçenek olabilir. Bir otopsi ortalama kaç saat sürer? Otopsinin başlamasıyla bitiş arasındaki süre yaklaşık 2-2,5 saat çok rahat bulur. Ama eğer şüpheli vaka ya da şüpheli olgu ne kadar kompleksse otopsi süresi de o kadar uzar. O yüzden belki bir günü tamamen kapsayan otopsiler bile olmuştur. Zaten işin içinden çıkılamayınca bir üst merciye genelde gönderilir bu vakalar. En garip bulduğun intihar vakası hangisiydi? Otopsi olarak girdiğim en garip intihar vakası yaklaşık 78 yaşında kendini asmış bir amcanın otopsisiydi. Normalde eğer bir insan kendini bir yüksekliğe çıkıp asarsa ası izi dediğimiz izin boynun yukarısına doğru olması beklenir. Çünkü insan düştüğünde ip otomatik olarak kafanın yukarısına doğru çıkar. Ama o getirdikleri vakada ası izi direkt olarak yukarı doğru değil de böyle sanki bir insanı boğmuş gibi boynun arkasına doğru uzanıyordu. Ve 78 yaşında bir insanın neden kendini öldürmek istediğini genelde sorgularsınız. Çünkü intihar vakaları genelde daha genç yaşlarda görülen olgulardır. Gördüğüm en ilginç intihar vakası oydu çünkü intihar olup olmadığı kesin değildi. Yani birinin onu öldürüp sonradan intihar süsü vermeye çalışmış olabileceği üzerinde daha çok durmuştuk. Vakanın akıbetini bilmiyorum, sonuçlanma şeklini bilmiyorum ama intihar vakası olmayan bir intihar vakası gördüğüm herhalde en ilginç intihar vakasıydı. Bedende en garip bulduğun organ hangisi?
Sanırım en ilginç organımız beynimiz. Çünkü tıp camiası olarak hala çoğunluğunun ne işe yaradığını bilmediğimiz bir organ. Müdahale etsek bile belirli bir yere kadar dokunabildiğimiz bir organ. O yüzden diğer tüm organların nakli, tedavisi ya da bir çaresi varken beyinsel konularda, beyinle ilgili olan hastalıklarda hala çok çaresiz kalabiliyoruz. O yüzden en ilginç organımız sanırım beynimiz. Otopsi yaparken tecavüze uğradığını anladığınız bir cenaze oldu mu şu ana kadar? Otopsi esnasında benim direkt böyle bir vakam olmadı ama başka arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla böyle vakaları olan kişiler olmuş. Çünkü biz tüm otopsilerde fiili livata dediğimiz genital bölge muayenesi de yaparız. Eğer şüpheli bir durum bulursak bunu savcıya zaten bildiririz. Onlar da araştırma listesine eklerler. Benim direkt böyle bir vakam olmadı. Ama çocuk cerrahisinde çalışırken bu bir otopsi vakası değil ama böyle bir genital yaralanmayla gelen bir kız çocuğunda ailesinden birinin ona tecavüz etmeye çalıştığı, sonradan çocuğun korkup kaçarken şans eseri aslında düşerek genital bölgede başka bir yara aldı. Biz orayı tedavi etmeye çalışırken diğer bölgedeki hasarı gördüğümüz zaman bunu polise bildirmiştik ve onlar da sanırım gerekeni yapmışlardır diye düşünüyorum. Böyle bir vakayla karşılaşmıştık. Hocam cenazelerin kanı sıcak mı yoksa soğuk mu oluyor? Genelde soğuk olur. Zaten çok fazla normal bir insanı kestiğinizde akan gibi bir kan asla akmaz. Kan akıcılığını yitirmiştir, yoğunlaşmıştır, katılaşmıştır. Çekerken bile kanı genelde büyük arterlerden çekmeye çalışırız biz ölülerde. Ölümün yüzü gibi kan da soğuktur. Bedeni parçalanmış birisine otopsi yapılır mı? Evet, bedeni parçalanmış birine otopsi yaparsınız. Zaten yapmalısınız da. Çünkü genelde adli bir olgu sürecinde oluşmuştur. Olabildiğince ölüm nedenini belirlemeye çalışırsınız. Doku örnekleri alıp toksikolojiye gönderirsiniz. Başka bir nedenden ölmüş ve bu yüzden mi parçalamışlar yoksa direkt parçalanma sonucu mu ölmüş? Bunu toksikoloji raporuyla biraz daha net ortaya koyabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlar otopsi yapmanıza nasıl bir tepki verdi? Genelde herkes sonrasında et yiyebiliyor musun diye sordular. Ama bu bizim hayatımızın bir parçası olduğu için yaşamaya devam etmek zorundayız. O yüzden genelde çok bakış açıları iyi olmuyor. Bizim psikolojimizin de normal olmadığını düşünüyorlar. Bilmiyorum, belki de normal değilizdir. Bizim için normal, başkaları için hep merak uyandıran bir konu olduğu için böyle sorularla her zaman karşılaşıyoruz. Bu zamana kadar 2 defa otopsi olan birisi hiç oldu mu? Daha öncesinde normal doğal nedenlerle defnedilmiş, sonrasında adli bir olay sonucu öldüğü anlaşıldığı için fethi kabir yapılmış bir vakanın otopsisine girmiştim. Tabii çok detaylı bir süreç bu. Özellikle adli olarak da çok detaylı bir süreçten geçiyorsunuz bunun için. Ama 6 ay sonra mezarından çıkmış bir ölüyle karşılaşmak, normal bir ölüyle karşılaşmaktan çok daha farklı. Bir kere çürümeye yüz tutmuş bir bedenle karşı karşıyasınız. O kişinin yattığı yere bir nevi saygısızlık yapıp o insanı mezarından çıkarıyorsunuz. Ve o insan üzerine bir dünya işlem yapıyorsunuz. Her yeri kurtlarla kaplanmış, çürümeye yüz tutmuş, neredeyse etleri lime olmuş, parçalanmış bir insan düşünün. Ve siz bu insana otopsi yapıyorsunuz ve bu insanın aylar sonra, belki yıllar sonra ölüm nedenini belirlemeye çalışıyorsunuz. Bu hiç kolay bir şey değil tabii ki. Hocam anlattığınız şey bizi meraklandırdı. Bir kişinin neyden öldüğünü daha sonra mezardan çıkarttıktan sonra anlayabilir misiniz ki? Biz gerekli numuneleri alıp İstanbul Adliye Tıp Kurumu'na gönderdik. Ama sonrasındaki otopsi raporundan çok haberdar değilim maalesef. Cesetin görünümü nasıldı? Yani bu zombi filmlerinde olur genellikle, böyle mezardan çıkıp işte böyle yürürken böyle parçaları dökülen, kararmış, etrafında böcekler, örümcekler, kurtlar dolaşan, çürümeye yüz tutmuş bir ceset var karşınızda. Yüzün neredeyse büyük bir kısmı yok olmuş, sadece dişlerin göründüğü bir kafa görünümü. Bunu çok anlatabileceğimi düşünmüyorum. Sanırım görürseniz daha net anlarsınız diye düşünüyorum. Hocam bahsettiğinizi görme fırsatımızın olacağını pek düşünmüyorum. Bedende kurtlanma olmuş muydu? Böcekler sarmış mıydı içerisine? Evet, kurtlanmıştı. Yani neredeyse çürümeye yüz tutmuştu. 6 aylık bir cesetten kemikleri görünmeye başlamıştı. Tanınmaz bir haldeydi. Yani birini gömüp 6 ay sonra eğer mezarından çıkarırsanız gömdüğünüz kişinin ne olup olmadığına emin bile olamazsınız.
cenazeyi 6 ay sonra mezardan çıkarttığınızı söylüyorsunuz. Peki çıkarttığınız cenazeye ne yaptınız? Doku örnekleri alıp onları steril kaplara koyup İstanbul Adliye Tıp Kurumu'na gönderdik. Vakanın sanırım ölüm nedeniyle birlikte kimlik araştırması da yapılıyordu. Belki sonrasında DNA testi gibi bir şey yapılacak olabilir. Vakanın çok niteliğini bilmiyorum. Vakada görünür herhangi bir kafatası kaidesi kırığı, vücutta herhangi bir kemik kırığı, herhangi bir deformasyon, böyle bir ize rastlamadık. Otopsi esnasında iğrendiğiniz bir cenaze oldu mu? Sudan çıkarılmış olan cenazeden çok midemin bulandığını hatırlıyorum çünkü kokusu zaten çok kötüydü ve zaten tuttuğunuz yer genelde böyle pişmiş bir et parçası gibi elinizde dağılır. Dokunamazsınız bile neredeyse çünkü çürümeye yüz tutmuştur. Suda boğulmuş vakada midemin çok bulandığını hatırlıyorum. Otopsi yapmak, onlarla ilgilenmek hayatınızda psikolojik olarak bir değişiklik yaptı mı? Birkaç gün rüyalarıma girdi ama sonrasında normal bir olaymış gibi karşılamaya başladım. Özellikle Kurban Bayramı'nda girdiğim otopsiden sonra bir müddet et yemediğimi hatırlıyorum. Şu ana kadar bulduğunuz en garip otopsi raporu hangisiydi? Burada arıcılık yaparken öldürülmüş bir vakanın otopsisine girmiştim. Verilen ifadeyle hastanın, daha doğrusu maktulün giriş yaraları birbirine asla uyuşmuyordu. Yani bir başkası arkadan ateş ettiğini söylüyordu ama şahsa ön taraftan ateş edilmiş gibiydi. Onun üzerinde çok durmuştuk. O otopsi yaklaşık bir 5-6 saat sürmüştü. Ama çok bir neticeye varamadık çünkü bir yandan da ifadeyle vakanın uyumlu olup olmadığına bakarsınız. Tabii bunun çözmek savcının işidir. Bize daha çok böyle olup olmadığının, uyumlu olup olmadığını sorar. Biz de ona yönelik cevaplar veririz. Ama gördüğüm en ilginç ölüm şekillerinden bir tanesi oydu. Çünkü adama tek el ateş edildiğini söylemelerine rağmen adamın vücudunda 3-4 el ateş izi vardı. Giriş çıkış delikleri çok farklıydı ve gördüğüm en ilginç yaralardan bir tanesi, adam koşarken, yaraların bir tanesi de koşarken adam bacağından vurulmuş ve şu şekilde bacağının ön tarafından girip arka tarafından çıkmış bir kurşun izi vardı. Bu beni hakikaten çok etkilemişti çünkü bulunan kovan sayısıyla bizim baktığımız işte kurşun deliği sayısı birbirini tutmuyordu. Sonrasında adamın koşarken her iki bacağından birden tek kurşuna vurulduğunu tespit etmiştik. Bu mesela çok ilginç bir vaka olarak hafızamda yer etmiştir. Uzun süre dışarıda beklemiş bir cenazeyi otopsi yaptınız mı hiç? En fazla 1 hafta 10 gün diye tahmin ettiğimiz bir sürede beklemiş bir cenazeye otopsi yapmıştık. Evinde ölü bulunan bir kadının cenazesiydi. Yakınları haber alamayınca işte eve polisle birlikte giriyorlar. Kadını ölü buluyorlar. Maalesef bu tarz vakalar da adli vaka olarak değerlendiriliyor. Evinde ölü bulunmuş tüm vakalar. Herhangi bir hastalıktan ya da seniliteden ölse bile hepsi birer adli vaka olarak değerlendirilir. Ama biz o vakada adli bir bulguya rastlamamıştık. Tabii sonrasındaki raporda ne çıktı bilmiyorum. İşinin en sevmediğin tarafı nedir? Aslında her ölü size bir hikaye anlatır. Bu hikayeyi doğruları gösterecek şekilde aksettirmek de sizin işinizdir. Otopsinin benim için güzel yanı budur. Yani ölüler size bir şey anlatır ve siz size anlattıkları şeyi insanlara aktarırsınız. Ama kötü tarafı ise insanların mahremiyeti maalesef onların masadaki kestiğiniz zamanki halleri bana her zaman biraz barbarca ve çok acımasızca gelmiştir. Her ne kadar mesleğimizin bir parçası olsa da kendisini savunamayan ya da başka bir şey yapamayan birine adalet için bile olsa onu kesiyor olmak ya da tüm organlarını yerinden çıkarıp hepsinden parça alıp tartıp tekrar yerine koymak vücut bütünlüğüne bir nebze de olsa saygısızlıktır diye düşünüyorum. Ama bu mesleğimizin bir parçası olduğu için ve adaleti yansıttığı için bunu yapmak zorundayız. Herhalde en sevmediğim tarafı bu. Bu zamana kadar cesedi açtığınızda midesinde farklı bir materyal olan bir cenaze gördünüz mü? Vakaların ne yediğiyle ilgili bir fikir sahibi oluruz eğer sindirimin üzerinden çok büyük bir zaman geçmediyse. Ama gördüğüm en ilginç şeylerden bir tanesi midesinden bir top saç topu çıkan bir vakaydı. Muhtemelen yaşadığı dönemlerde işte saç, tırnak, kıl, tüy yeme gibi bir hastalığı vardı. Gördüğüm en ilginç mide içeriği oydu. Otopsi ile ilgili gençlerimize, izleyicilerimize bir şey söylemek ister misiniz? Görmek isteyecekleri bir tablo olduğunu çok düşünmüyorum. Çünkü her ne kadar bu bizim mesleğimiz ya da bizi etkilemiyor desek de bizim bilinçaltımızda bıraktığı izlerin ne olduğunu hiçbir zaman tam olarak öğrenemeyeceğiz. Allah ne kimseyi o kapıya düşürsün ne de kimsenin bir yakınlığı ya da bir sevdiğini o kapıdan o şekilde almak kimseye nasip olmasın. Olanlar için de gerçekten üzgünüm. Zor bir durum. İnsanlar için
ve yapan insanlar için, otopsi yapan insanlar için de çok kolay değil, emin olun. Ama korkutucu. Acil ve otopsi dışında bir de helikopterde hekimlik yaptığını biliyoruz. Helikopter hekimi ne yapar? Vakaların çok hızlı ve acil ve efektif transportu için çok güzel bir araçtır helikopter. Biz de burada hastaların düzgün sevk edilmesini ve sevk esnasında doğru tedavileri ve gerekli tedaviyi almasını sağlamakla yükümlüyüz. Hekim olarak hastanın transferi esnasında gerekli olan tedaviyi vermek için başka bir sağlıkçı arkadaşımızla birlikte arka kabinde görev yapıyoruz. Ama dediğim gibi özetle vakaların hızlı transferi ve efektif transferi için kullanılan bir araç ve biz de bunda vesileyiz. Ambulans, helikopter ne tür vakalarda kurtarmaya gidiyor? Genelde durumu çok daha acil olan, bir an önce tedaviye başlanması gereken hastaların ilçeden daha büyük merkezlere ya da primer vaka dediğimiz saha şartlarından hastaneye transferi için gerekli bir araç. Çok uzak mesafeleri çok hızlı sürede gidip çok engebeli arazilerde bile hastaları alabileceğimiz bir araç olduğu için oldukça efektif olarak kullanılabilen, her türlü vakanın taşınabildiği, birkaç vaka haricinde her türlü vakanın taşınabildiği bir ulaşım aracı. Şu ana kadar çıktığınız en ilginç vaka hangisiydi? En ilginç vaka tabii bir trafik kazasına gitmiştik. 3-4 aracın birbirine girdiği yolda birden fazla yaralının olduğu bir trafik kazasına gitmiştik. Oradaki vakalardan, durumu kötü olanlardan bir tanesini alıp hızla buradaki hastaneye transfer etmiştik. En ilginç vakalardan bir tanesi oydu. Çünkü helikopterin zaten amacı da bu. Bir an önce kötü vakaları stabilleyip büyük merkezleri tedavi için getirebilmek. Gördüğüm en ilginç vakalardan bir tanesi bir yanık vakasıydı yine. Tarlasındaki otları yakmaya çalışırken benzini yanlışlıkla kendi üstüne döküp yakan bir vakanın transferinde bulunmuştum. Gerçekten hem vaka olarak hem hastanın yaşadığı acıları düşününce hakikaten çok böyle etkileyici ve zor bir vakaydı diye düşünüyorum. Şu ana kadar hiç helikoptere almış olduğunuz birisi öldü mü? Biz helikopterde eksi tuz kararını alamayız. Bakanlığın da önergeleri doğrultusunda biz vakayı alırız. Eğer havada kalbi durursa onu müdahale ederiz ve en yakın sağlık birimine ulaştırmakla yükümlüyüz. O yüzden helikopterde şu öldü diyebilmek için çok uzun bir süre geçmesi gerekir. O yüzden genelde bizim kullandığımız bir tabir vardır. Havada eks kararı alınmaz. Havada müdahale edilir, hasta müdahale ederek teslim edilir. Helikopterin içi yaralı birisine müdahale etmek için yeterli mi? Bizim kullandığımız helikopterin için maalesef alan olarak çok dar. Özellikle bir doktor, bir ATT, bir de hasta, hele de müdahale etmeniz gereken bir hastaysa müdahale için çok yeterli alan olmayabiliyor. Ama elimizden geldiği kadar hastayı yaşatmaya çalışıyoruz ama yeterli mi sorusunun cevabı daha iyi olabilir. Hiç arama kurtarma operasyonunda bulundunuz mu? Evet, arama kurtarmada bulunduk. Bizim primer vaka dediğimiz direkt böyle dağda yaralanan bir hastayı aldığımız vakalar vardı. Hatta birden fazla vakamız oldu bu şekilde. Bu tarz vakalarda bulunduk. Belki de yaptığımız işin en heyecanlı ve işe yarar hissettiğimiz kendimizi tarafı bu. Çünkü oraya başka bir ulaşım aracı olmayan birçok yerde hastaları bulundukları zor durumdan kurtarıp sağlık merkezlerine transfer ettik. İlk müdahalelerini yapıp sağlık merkezlerine transfer ettik. Yine böyle dağda bacağı kırılmış bir hastayı aldığımızı hatırlıyorum. Böyle bayağı bir tepenin başında işte atlarken bacağı kırılıyor, yürüyemeyecek hale geliyor. Gittiğimizde zaten bacağı davul gibiydi. Onun ilk müdahalesini yapıp hemen merkeze transfer etmiştik. Böyle bir faydamız olmuştu. Kötü olan hava şartlarında nasıl yapıyorsunuz? Helikopterin uçabilmesi için belli başlı kriterler var. Bunlardan birisi de hava. Eğer uçacak kaptanlar havayı uygun görmezse vakaya çıkmayabiliyorlar. Böyle bir olayımız var. Ama eğer vaka çok kötüyse zaten hava şartlarını da dinlemeyip genelde vakaya çıktığımız zamanlar oluyor. Böyle vakalarda da maalesef yüz yüze geldik. Helikopterde bulut içi kalmak denilen bir olay vardır. Eğer bulut içi kalır da etrafınızı göremez duruma gelirseniz vertigo olur. Nereye gideceğinizi bilemezsiniz. Ve o anda pilotun yanlış bir kararı ile helikopter yere çakılabilir, dağa çarpabilir. Bizim de böyle durumda kaldığımız bir zaman olmuştu. Elazığ deprem görevlendirmesinden dönerken aniden etrafımızı bir sis bastı ve bulut içinde kaldık. Nereye gittiğimizi bilmeden havada dakikalarca asılı kaldık ve o anda bir düşme tehlikesi yaşadığımızı hatırlıyorum. Kaptanlara sorduğumda bunun sadece birkaç dakika sürdüğünü söylediler ama bence saatler sürdü. Çok uzun bir zaman dilimi gibi gelmişti bana. Böyle durumlarda
olayda dua etmekten ve o andaki helikopteri kullanan kaptanın becerilerine güvenmekten başka çareniz yok. Her an her şey olabilir. Her an düşüp ölebilirsiniz ve genelde helikopter kazasından sonra kurtulan insan sayısı çok fazla değil maalesef. Helikopterden korkan birisini şu ana kadar hastaneye götürdüğünüz oldu mu? Evet oldu, hatta çok enteresan bir vakayla karşılaşmıştık. Biz hastayı çok farklı bir sebeple aldık. Böbrekle ilgili bir sıkıntıdan dolayı almıştık bir ilçeden. Teyze çok korkarak bindi ve bindiğinde zaten ağlıyordu. Hani beni buna bindirmeyin diye ağlıyordu ama bir an önce transfer olması gerektiği için o anda işte teyzeyi ikna edip işte helikoptere bindirdik. Ama bindiğinde bizim ATT'miz Yaşar var. Onun elini o kadar sıkı tutuyordu ki yani teyzeyi ağlamaması için, bir de çok sesli bir alandır helikopter. Söylediğinizde zor duyurursunuz zaten. Teyzeyi her ne kadar telkin etmeye çalıştıysak da yok, çok başarılı olamadık. Sonra böyle gözüm monitöre gittiğinde teyzeyi aslında böbrek sıkıntısıyla aldığımızda teyzeyi kalp kriziyle teslim ettiğimizi hatırlıyorum. Teyze korkudan o anda kalp krizi geçirdi. Neyse ki teyze tam kalp krizini geçirmesi gerektiği yerde geçirmiş. Teyzeye müdahalesini yapıp teyzeyi bir hastalıkla alıp 2 hastalıkla teslim ettik. Hocam yanma ya da yangın vakalarına gidiyor muydunuz? Evet, yanık vakalarına 3-4 kez gittiğimiz oldu. Özellikle çocuk yanık vakaları çok fazla oluyor. İç Anadolu bölgesinde belli bir dönemde işte turşu yapmak ya da işte böyle yöresel yiyecekler hazırlamak için büyük kazanlar kurulur, kaynatılır. Bu esnada çocuklar etrafta dolanırken bunların içerisine düşme vakası çok olur. O yüzden çocuk yanık vakalarını çok fazla taşıdığımız oldu. Tabii yanık zor bir vaka, çocuk yanık çok daha zor bir vaka. Hem idame etmesi hem de tabii çocuğun o durumu gerçekten görmemenizi tavsiye ettiğim vakalardan bir tanesi. Adli vakalara gidiyor muydunuz? Birkaç tane adli vakaya gittiğimiz oldu. Zaten trafik kazalarının tamamı adli vaka olarak sayılıyor. Onun haricinde birkaç kez kurşunlanma vakasına gittiğimizi hatırlıyorum. İşte yine tarla davasından dolayı kurşunlanmış bir vakayı almaya gitmiştik. Adamın genel durumu çok iyi değildi. Bize tabii bakanlığın telkin ettiği olay da şudur. Önce kendi can güvenliğiniz der. Kendi can güvenliğimizi sağlamadan eğer ortam güvenli değilse kaptan pilotun inmeme yetkisi vardır. Ama ben o şekilde böyle bir şiddet ya da şey olayıyla karşılaşmadım. Çok böyle irite edici bir olayla karşılaşmadım. Akli dengesi yerinde olmayan bir vakaya gittiğiniz oldu mu hiç? Evet, böyle bir vakaya gittik. Daha doğrusu bize ilaç alerjisi olarak vermişlerdi sanırım vakayı. Ama biz gittiğimizde hastanın madde kullandığını, daha sonrasında bu hastanın mental retarde dediğimiz zeka geriliği olduğunu, zaten ajitasyon bulguları sergilediğini görmüştük. Bu vakaları normalde ambulans, helikoptere almama yetkimiz vardır. Çünkü havada akli dengesi olmayan biriyle yolculuk etmek güvenli bulunmadığı için normalde kontraindikasyon dediğimiz almama olayına girer. Ama böyle bir vakayı işte sakinleştirici yapıp getirmiştik. Helikopterin girmesinde zorlanacağınız ya da helikopterin girmesinin mümkün olmayacağı bir yere hiç gittiniz mi? Aslında helikopterin özelliği kötü arazi şartlarında uçabilmesidir. Her yere neredeyse konuşlanabilmesidir. Ama bir keresinde böyle karda kalmış bir vakayı almaya gitmiştik. O zaman böyle tek kenarı uçurum olan böyle palin tek kenara sabitleyerek, helikopteri kaptan pilot sabitleyerek böyle çok zor şartlar altında bir vaka aldığımızı hatırlıyorum. Dediğim gibi genelde helikopter bütün arazi şartlarında kullanılabilecek güzel bir ulaşım taşıma aracı. Donma vakasına gittiğiniz oldu mu hiç? Helikopterle herhangi bir donma vakası için gitmedim. İlçede acilde çalıştığım dönemde bir donma vakası bana geldi. Bir çobanı dağda donmuş olarak bulmuşlar. Onu bize kara ambulans getirmişti. O şekilde müdahalesini yapmıştık ve kurtulmuştu. Buradan, yer altından devletimize, milletimize, izleyicimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben şu an Sivas'ta hekimlik yapıyorum. Maalesef buradaki helikopter ambulans operasyonu durduruldu. Sivas'ın coğrafi olarak, nüfus olarak böyle bir hizmete ihtiyacı olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü ilçeleri Sivas'tan çok uzak, yolları kötü. Böyle bir hizmetin Sivas'ın elinden alınması hakikaten bizim için büyük bir kayıp. Ben bir hekim olarak yakınlarım burada yaşıyor. Burada birçok insan yaşıyor. Tabii ki birçok ilde birçok insan yaşıyor ama özellikle Sivas'ın coğrafya olarak bu hizmete çok ihtiyacı var. O yüzden kapanan diğer 5 ille birlikte Sivas'ın da bir an önce açılmasını ümit ediyoruz. Umarım bu hizmet Sivas'a tekrar geri kazandırılır. Teşekkür ediyorum. Hocam ağzına, yüreğine sağlık. Bizlere gerçekten çok güzel bilgiler verdin. Gerek acil, gerek otopsi, gerekse ambulansla ilgili. Umarım anlatılanlardan izleyicilerimiz benim gibi kendilerine pay çıkartırlar. Sizleri
yer altından, Sivas merkezden, alemlerin en güzeli Rabbimize emanet ediyorum. Bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşabilmek ve görüşebilmek ümidiyle. Hoşça kalın efendim.